Dönüş yolculuğumuza başladık. Şunu kaldıralım. Bize 189 kilometre. Bu tabii 3. çevreden götürüyor şu an bu saatte. Bizim öyle bir derdimiz yok. Yaklaşık gene 175 kilometre tam üzerinden bir rotamız olacak. Hava en son 1 derece gördüğümde 36 dereceyi gösteriyordu. Şu an için nedir bilmiyorum. Evet, gelelim motorun benim için artı ve eksilerine. Dediğim gibi motoru sürmeden sipariş verdim ve aldım. Üstüne ilk oturduğum andan itibaren her şeyin çok güzel olduğunu, kara düzen bir Çin malı olmadığını, ağırlık dengesi bir kusursuz olduğunu, amortisör sisteminin beni şehir içinde mutlu edecek seviyede konforlu olduğunu yaklaşık olarak ilk 10 kilometre içerisinde fark ettim. Bunu bilseydim bu motoru daha önce alır mıydım? Evet, alırdım. Yani RKS bu motoru test sürüşüne açsa şöyle bir 50-60 adedini Türkiye genelinde, emin olun ki satış rakamlarını katlar. Benim için artıları dengesi, motoru yönlendirebilmek çok stabil. Şuradan geçelim. Ne yapacağı belli değil bu trafikte çünkü. İkinci artısı ön camın hareketli oluşu. Dediğim gibi hiç sürüş yapmadan aldım. Ön cam için değişik düşüncelerim de var. Bunları sizinle paylaşacağım. Hatta sırayla gidelim. Ön cam benim için ne yazık ki yetersiz oldu. Güzel, yani oyuncakla indiriyorsun, çıkarıyorsun falan filan. Fakat ben 1.83 boyundayım. Kullandığım kask üst seviye bir kask. Sessizlik konusunda iddialı bir kask. Shoei GT-Air 3 kullanıyorum. Fakat boyumdan dolayı camı yüksek konuma aldığımda, ne yazık ki rüzgar tam kaskımda patlıyor ve beni çok rahatsız etmeye başlamıştı bu konu. Bu konu için geçici olarak TP Composite, ailemizin motosiklet aksesuarcısından hızlı bir deflektörle çözmüş olundum. Fakat bunu taktıktan sonra yüksek süratlerde ya da rüzgara karşı olan direnç sergilemiş olduğunuz durumlarda ne yazık ki ön cam yukarı aşağı iniyor ve yukarı kalkmıyor bir daha. Sanırsam gücü yetmiyor. Onun için biraz yavaşlamanız ya da rüzgar direncini biraz kesmeniz gerekecek ön camı. Bu şekilde kullanabiliyorum şu an. Benim için bir sıkıntı yok. İndirdiğimde yeterince rüzgar alıyorum kask için. Bu öyle de yüksek konumda da benim için konforlu bir hale gelmiş oluyor. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani şu an geçici çözümüm bu oldu bu iş için. Gelelim ekrana. Ekranda hayal edebileceğimiz her şey var hemen hemen. Yani eksik bir ihtiyacımız var mı? Yok. Benim için sadece olmazsa olmaz dış hava ısısı bu ekranda mevcut değil. Bu kadar bilgi koyup dış ısı sensörünü koymamış olma ihtimallerini ben ancak bu motoru tasarlarken unuttuklarını ve öyle de imalata başladıklarını varsayıyorum. Büyük ihtimalle unuttular. Sonra da ya ne gereği var, böyle satılıyor dediler, gitti.
Bu işte arayüzlerden, ekran da oyuncaklı olduğu için bu arayüzlerden benim en kullandığım bu. Sade, anlaşılabilir, bilgilere hızlı ulaşıyorum. Diğerlerini çok kurcalamadım bile, ne var ne yok diye, açıkçası söylemek gerekirse. Ekrana da çok baktığım söylenemez zaten yol boyunca. İşte yok ekran yansıtma var ama çok verimsiz. Yani telefonun açık kalması gerekiyor. Ekranın da açık kalması gerekiyor. Ekran dokunmatik değil zaten. Bu arada yandık burada. Biraz soğuyalım, öyle konuşalım, ekrana devam edelim. Dediğim gibi ekranda bir dokunma olmadığı için gene telefona müdahale edeceksiniz. O işi ben telefonla çözdüm. Yani düzgün bir CarPlay olsa tadından yenmez. Ama mevcut sistemi kullanır mıyım? Mevcut sistem benim için uygun bir sistem değil. Hem hızlı değil, hem telefon ekranı zaten açık kalacak. Gene telefonla uğraşacağım. Buraya telefonumu koyuyorum. İstediğim her şeyi görüp halledebiliyorum anında. Artılardan devam edelim. Buradan bir kalkalım. Biraz bir hava gelsin. Artılardan devam edelim. İkinci artı. Aynalar. Aynalar iç yüzünden yerleşim ve konumu, şu tasarım. Herifler demişler ki bunun tam erceğin üstünde olması lazım, açısı olması. Benim yapımda bir kişi için güzel. Yani bir eksiklik hissetmiyorum aynada. Şurayı da göreyim, burayı da göreyim dediğim bir nokta yok. Kör noktası mevcut ama çok fazla kör nokta olduğunu sanmıyorum. Yani birkaç defa denedim, tecrübe ettim. Tabii ki gene can kurtaran bakışı ihtiyacı her zaman gibi oluyor. Buraya diğer motor bisikletimde kullandığım bir yuvarlak Moto Goril'di galiba, hatırlamıyorsam. Kör nokta aynası var. Buraya uydurabilirsem öyle bir çözüm yapmayı planlıyorum. Kamera çekiyor mu diye baktım bu arada. Boşuna efor sarf ettim. O aynayı konumlandırabilirsem ya da şu üste yapışan bu formlara uygun ayna bulabilirsem, açısı düzgün olan bir arayışım var onunla ilgili. Devam ediyor. Frenlerine gelelim. Frenleri gayet iyi. Yani ön kaliper ve arka kaliperin hissiyatı gayet yeterli. Hatta iyi bile diyebilirim. Yeterlilikten daha iyi bile diyebilirim. Ani fren şu ana kadar çok yapmadım. Ani frene yakın frenler yaptım. Bir iki defa gayet stabil. Motoru çok hızlı şekilde durdurabiliyor. Bu arada bunları anlatırken motorun tasarımı ile ilgili ya da teknik verilerle ilgili bir şey paylaşmıyorum, anlatmıyorum. Çünkü teknik veriler zaten internette istediğiniz zaman, istediğiniz an ulaşabiliyorsunuz. Tasarımda kişiden kişiye göre çok değişiyor. Ben sevdim. Bir şey daha olmasını isterdim. Bu öndeki ön kaput mu diyeyim artık, ne diyeyim, o söktüğümüz partinin işte ön karenajın altındaki mavi solungaçların da aydınlatılabilir olmasını isterdim ki bunun 350'lik versiyonlarında vardı. Çok güzel bir görüntü veriyor. Gece her ne kadar motor sürmesem de kışın hava karardığında E5'te motor sürüyorum. Belki güzel bir görüntü olabilirdi en azından otoparktan falan çıkarken karanlık yerlerden. Onun dışında tasarımla ilgili dediğim gibi ben gayet memnunum, sevdim, hoşuma gitti. Yani şekil olarak da, görsel olarak da güzel benim için. Bu kişiden kişiye değişir. Kimisi sevmez, kimisi sever. Onun için bunlarla ilgili bir yorum da bulunmayacağım ben.
Bu elcek, kütük ve şey kalitesi yani hiç aşağı kalır bir kalitede değil diğer firmalar nazaran. Hissiyatları çok güzel. Konumlanması, benim elim için konumlanması, alışması gayet basit ve pratik olarak yapmışlar. Tabi bu düğmeler birkaç kişide gördüm galiba. Birkaç kişide değil, bir kişide gördüm sanırsam. Şu semboller silinmiş. Bu kadar hızlı silinmesi hoş değil tabi. Ama arkadaş hani kostikle çok fazla yıkama mı yaptı? Ya da değişik kimyasallar mı kullandı? Çünkü benzincide yaptığınız o köpükler maalesef çok ağır kostik içeriyor. Çözücü yani. Çok ağır çözücü var içerisinde. Onun için çok uygun değil. Özellikle motosiklet yıkamak için. Onun yerine bir tane sünger, bir tane de bebe şampuanı işinizi fazlasıyla görecektir. Sele'ye gelelim. Arkadaş, aha böyle bayağı bildiğiniz baba koltuğunda oturur gibi motor kullanıyorum ben. Yani bayağı motor sürdüm. Böyle bir şey görmedim ben ya. Yani sırt dayaması, işte geometrisi, tasarımı, rahatlığı yok, sele yok yani. O kadar pamuk pamuk. Pufidik pufidik oturuyorsunuz. Ben bununla depoyu bitirip yakıt alıp devam edebilirim. O durumda. Benim için o durumda. Başkası gene beğenmez bu seleyi, bilmiyorum. Başkasının boyu kısadır, hoş oturmaz. Benim ergonomine çok uygun. Çok rahat. Hatta kafamda deli sorular var. Yani Honda NC'yi satıp bununla mı devam etsem diye. Tabii bu güç olarak biraz daha zayıf kalıyor şeyler arasında. Onun için böyle şehir içi bazen de ufak işte günlük 350-400 kilometrelik yollarda kullanabileceğimiz bir makine olarak hanemizde duruyor bu şu an. Çanta demiri yerli kitten aldım. Onun ilk tasarladığı model galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de yeni bir şey çıkarmış, biraz daha böyle Hudity, daha sert. Öyle bir şeye ihtiyacım yoktu benim. Çanta kiti ondan aldım. Taktık. Gayet de düzgün, kaliteli yapmışlar. Teşekkür ederiz yerli kite bu arada. Çanta top case benim ihtiyacım var. Normalde ihtiyacı olmadan sele altıyla halledebilirsiniz. Çünkü motorun sele altı gerçekten iddialı. Yani hem boy hem hacim olarak rakipleri X-Max ve Forza'dan iyi bu konuda. Bu arada sele konfor olarak da ikisinden iyi. Tabi burada sele konforu artı lastik ve amortisör konforu da var. Bunun amortisörleri X-Max ile Forza'nın arasında konumlanmış. Benim hissettiğim kadarıyla bu. Bu arada konumlanmayla beraber de selenin malzeme kalitesi birleşince ortaya ciddi konforlu bir sürüş çıkarıyor. Top Case'e gelelim tekrar. Top Case ben dediğim gibi motoru uzun süreler güneşin altında ve hava şartlarına maruz bırakıyorum. Yani sabah 9'dan akşam 6'ya kadar güneş tam tepesinde oluyor motor. Dolayısıyla alacağım her top case'te renk solması maalesef yaşanıyor. Onun için tercihim Maxxam yerli malı, yerli üretim. Top case oldu. İhtiyacımı karşılıyor yeterince. Kilit sistemi güzel. Hacim olarak gayet iddialı. Zaten artık sele altı da çok büyük olduğu için çantada
artı bir bagaj olarak kaldı. Çok fazla doldurmuyorum. Bazen sadece kaskı koyuyorum. Konuşayım dedim de bu katillerle beraber sürüyoruz. Dikkat edin. Adam beni göre hiç gaz kesmeden aralıksız geliyor arkamdan. Onun için arkanızı kontrol edin. Bu arada anahtar olmayışı artık hemen zaten her motorda böyle. Anahtar olmayışı güzel bir özellik. Pratik yani, alıştığınızda artık o özelliği hemen her motorda arıyorsunuz. Şimdi gelelim eksilere. Önden başlayalım. Orijinal üstünde gelen CST lastikler. Orijinal CST gelen lastikler maalesef iyi falan değil. Ben 100 kilometre sonra değiştirdim. Yani o lastiğe güvenip de yol yapılabilir mi şehir içinde bilmiyorum. Lastiğe vereceğiniz şu an herhalde değişim bedeli ve lastik bedeli, ikisinin toplamı maliyeti yaklaşık 10.000 lira bulacak yaklaşık. Sizi çoğu şeyden, çok büyük masraflardan kurtaracaktır. Bunu bir sigorta olarak düşünün. Lastik bir kere ihtiyacınız olur ve size cevap vermez ise o anda maalesef çok fazla gideriniz olacaktır 10.000 liradan. Hem motosiklet masrafları hem de Allah göstermesin sağlık masraflarınız. İnanın ki öyle böyle rakamlar olmuyor. Şu deflektör bile altı üstü bir plastik parça. Belki maliyeti ne kadar bilmiyorum. 1000 liraya satılıyor. Ki bunun bu tombul granajlarının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama bir yatırma ya da bir devrilme anında maliyetleri 10.000 liranın üstüne çıkacaktır. Lastik giderini de şöyle hesaplayın. En kötü şartlarda o lastik sizi 2 sene götürecektir. 2 sene de vereceğiniz 10.000 lira işte senelik 5.000 gibi bir meblağ. Bir de şey taktırdım sahi lastikleri değiştirirken, ondan da bahsedeyim. Yerli kitin egzoz korumasını. Güzel ve başarılı olmuş. Güzel işçilikleri var yerli kitin. Tekrardan kendilerine teşekkür ederiz bunun için. Yerli kitten beklediğim bir ürün daha var. Umarım duyar, izler ve üretim aşamasında yavaş yavaş artık sıraya alır. 250 RS miydi, Z miydi? Bunun bir küçüğü işte. Onun için cam yükseltme ve navigasyon barı yapmış. Buna yapmamış. Belki buna camı işte 5-6 santim yükseltebilirse ya da 10 santim bu reflektörden de ben kurtulmuş olurum. Hem de telefonumu oraya almış olurum. Çünkü burada açısı benim için uygun değil. Arada bakmak için gözümü yoldan kaçırıyorum maalesef. Bunlar artı ve eksilerdi. Eksiler arasında başka ne söyleyebilirim? Başka söyleyebileceğim, en azından şu an deneyimlediğim bir şey yok benim. Yani bu süreçte bu kadar kilometrede söyleyebileceğim eksiler bunlar. İleriki zamanlarda kalitesi, motorun plastik kalitesi, boya kalitesi, malzeme kalitesi kendini zamanla gösterecektir. Onları da zaman içerisinde dediğim gibi
bir sene sonra falan ya da 6 ay sonra falan kilometremiz arttığımızda tekrar sizinle paylaşmış oluruz. Biraz yol gidelim. Neler yaptım, neler yapacağım, planladığım aksiyonları sizinle paylaşayım. En azından Silivri'ye gelelim. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bu Eco ve Sport moddan yabancı orijinal sitesinde olayın enjektör yani MEP ile ilgili, hava ve yakıt karışımı ile ilgili olduğunu söylüyor. Eco modda sürdüğünüzde bu oranın yaklaşık %20 gibi yakıt tasarrufu yapabileceğiniz yazılı. Çok denemedim. Fakat Eco modda sürdüğünüzde de 7000 devrin üstüne çıkarttığınızda motoru, yani şu an şöyle açalım gazı, çıkarayım. 7000 devirden sonra tekrar normal moda, spor moda geçtiğini, 7000 devrin altına düşündüğünde tekrar Eco moda geçtiğini tarifliyor. Fakat burada mesela şu an Eco moda alayım. Eco moda aldım. Şimdi 7000 devri geçtiğimde, geçelim bir 7000 devri. Mesela şu an spor moda geçtiğini iddia ediyor ama ben ekranda hala E olarak görüyorum. Bir şey görmüyorum. Bundan da bahsetmiş olalım. Ya genel olarak ben motordan çok memnunum. Yani dengesi olsun, konforu olsun, işte saklama alanları olsun. Ha bu o öndeki gözlerden bahsetmiyorum. Yani inanılmaz büyükler. Yani ne bulursanız koyun. O dereceler. Benim için eksi şuradaki şarj kutubu. Bir tane USB şarj var şu kutunun içinde. Bu kapağın altında. Yavaş şarj ediyor. Hızlı şarj değil maalesef. Dolayısıyla telefonu sadece stabil tutabiliyor. Ekran açıkken. Hızlı şarj olan bu kapağın içinde, soldaki kapağın içinde hem Type-C hem de normal USB var. Galiba ODB girişi de orada zaten. Fakat o kapakta bir şarj olması benim için çok yani doğru değil. Çünkü ben telefonumu alıp buraya takacağım. Bu CarPlay çakması, yansıtmayı kullanmayacağım için bana burada bir şarj lazım. Dolayısıyla buradaki şarj benim için kullanılabilir değil. Ancak işte kamera, şu an kameranın pillerini taktım, orada şarj oluyor. O da ne kadar hızlı şarj ediyor bilmiyorum. Onu da göreceğiz bakalım. Başka dediğim gibi eksiklik olarak en önemli şey yani şuradaki USB'nin yavaş olması. O güzel, çok güzel bir özellik oraya USB konması. Ama yavaş, ne yazık ki hızlı değil. Böyle bir konfor var mı ya? Şaka gibi. Bayağı koltukta oturarak sürüyoruz yani. Bu motorla stabil seyredilebilecek hız 110-120, yani 130, 140, 150 gibi rakamlar tabii ki görürsünüz yani anlık olarak ama çok stabil. Bu arada bir tane daha 250'ye geçti, selam veremedim ya. Çok stabil olacağını sanmıyorum değil, stabil değil. Yani bu kadar ufak lastik çapında 150, 140 gibi süratlerde seyretmek çok doğru değil. Doğru değil, güvenli değil yani. Anlık çıkarsınız, evet kendinizi tatmin edersiniz. Ondan sonra tekrar bu 110-120 ile hızlara düşebilirsiniz. Ki bence makul, hani konforlu bir şekilde
seyredebileceğiniz hız bu hızla. Bu alette bir tane eksik var benim için. Tabi bu artık arsızlığa giriyor hani bu kadar donanımdan sonra. Cruise kontrol. Ya buna cruise kontrol de koysaydınız çok güzel uzun yol yapılırdı. Ki bunun 350'siyle tahminime göre güzel uzun yol yapılır. Selenin artçı kısmı falan ciddi şey, koltuk. Hani ben çoğu motorda bu kadar büyük artçı selesi kısmını görmedim. Bayağı geniş bir alan var arkada. Burada tam rüzgara karşı gidiyoruz. Böyle tam kafadan rüzgar alıyoruz yani. Şu an cam beni çok güzel şekilde koruyor. Rüzgar neredeyse hiç almıyorum. Sadece kaskımın üst havalandırmasından rüzgar teğet geçiyor. O da benim kaskımı şu an havalandırıyor. Kaskın içinde bunu almadım. Bu kombinasyon güzel oldu. Benim fiziğimde olan bir kişi için tavsiye edebilirim. Navigasyon beni 3. çevre yoluna çıkartıyor. Çünkü 2. köprü ve tem kilit şu an İstanbul'da. Saat 13.30. Millet hem dönüş yolunda hem de tatil gezmesinde. Gerçi artık İstanbul'da trafik gitmiyor. Gece gündüz trafik stabil olarak var. Şu an çok fazla rüzgar alıyorum. Yani önden kafadan çok fazla direnç uyguluyor motoru hissediyorum. Şu an 110-112 oradaki rampayı. Orası güzel bir rampaydı bu arada. Kamerada çok belli olmuyor ama hani tapa gaz olmadan hafif gaz açık şekilde çekerek götürüyor. Gücü çok stabil. 27 beygir katalog verisi. Bu arada RKS'nin katalog verilerinden konuşmuyorum arkadaşlar. İnanın güvenilir değiller. Kendi katalog verisinde 250'de 27 beygir, 27 küsür beygir. İşte 25'te Nm tork vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çekişi gayet güzel, kötü değil. Yani 350 tabii ki çok daha güzel olur ama 350'ni ben istemedim. Yani zaten yok artık satış, yani ikinci el falan bulmam lazımdı. Çünkü hem daha fazla yakacak hem İstanbul içinde sadece kullanacağım ben motoru. Şehirler arası pek yolculuğum olmayacak maalesef. İşte ancak böyle çok yakın yerlere belki gel git olabilir. Benim hanım da motora binmediği için dolayısıyla ben tek biniyorum. Tek de yetiyor bana. İstanbul içinde her işimi görüyor. Yol verelim. Sonra arkadan gelen bir arkadaş var. Ona da yol verelim. Sonra bu arkadaşları biz geçelim. Bir de güzel. Gaz tepkimesi güzel. Hani her hızda dolu size tepki verebiliyor. Onun için bunu sollasam mı, sollamasam mı diye böyle tereddütte kaldığınız yerlerde gaz açsanız da sizi götürebiliyor. Dediğim gibi ben tek kişi için konuşuyorum. 2 kişi birince bu işin biraz rengi illaki değişecektir. Ya da çok dolu bir motorla gittiğiniz zaman işin rengi illaki değişecek. Güç illaki azalacak. Bu arada bunlar yeni radarlarımız. Hayırlı olsun. Bunlar yeni radarlarımız ama bu kamyon yaklaşık 110 km hızla gidiyor.
Demek ki anlaşması var. Radar görüp hiç gaz kesmediğine göre. Bizi bu depo ne kadar götürür? 257 kilometre götüreceğini iddia ediyor bu arkadaş. Bizim kaç kilometremiz var? Herhalde daha götürür. Bakalım. Biraz daha gidelim. En kötü Mahmut Bey tarafından çıkıp alırız. Tahmin ettiğimiz yere kadar götürmezse. Çünkü ben bunu hiç bu kadar azaltmadım. Bu telefonla oynuyor. İnanın şu an aynadan görüyorum ben. Siz görmüyorsunuz ama. Tam şoför telefonla oynuyor. Bir adam kaç tonluk araç kullanıyor. Gurbetçiler de sezonu başladı. Çoğu yoldan geliyor artık. İşleri biraz daha kolaylandı. Bulgaristan ve Romanya'da Avrupa Birliği'ne artık resmi olarak dahil olduğu için sadece tek kontrolleri var. Bu da Türkiye girişte Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden. Nereden tercih ediyorlarsa artık buna göre hareket ediyorlar. Bu arada 11 Temmuz itibariyle yurt dışı Orta Avrupa turuna çıkıyoruz motosikletlerle beraber. 2 arkadaş, 2 adet Honda NC 750X, 9 ülke, yaklaşık 6000 kilometrelik bir rotamız olacak planladığımız çok önceden, yaklaşık 6-7 ay önceden planladığımız. Onun çıkış tarihi, start tarihi geldi, dayandı artık. Onunla ilgili de paylaşımlar YouTube'da olacak ilerleyen zamanlarda. Tabii benim paylaşımlarım çok amatörce. Hani kendimize ve işte çocuğumuza, belki torunlara bir hatıra olarak kalsın diye. Gayet amatörce çekimler, gayet amatörce paylaşımlar. Belki keyifli, belki keyifsiz videolar. Kimine göre eğlenceli, kimine göre eğlenceli olmayan. Keşke belki ilerleyen zamanlarda olur. Son test WhatsApp grup yöneticileri böyle bir son testlerle Yunanistan sürüşü, belki Selanik olabilir. Bir atamızın evini ziyaret edip dönebiliriz. Bir gece kalmalı. Diğer grupların yaptığı gibi bazı organizasyonlar güzel ve eğlenceli olur. Umarım duyup zaman içerisinde gerçekleştirirler. Bu motorla ben herhalde gün içerisinde çok rahat 600-800 kilometre yapılır diye düşünüyorum. Ya bu yollar nedir Allah aşkına ya? Ki işte örnek Selanik 600 kilometreye yakın diyor. İstanbul'dan kimine göre değişiyor. Kimisi Beylikdüzü'nden, işte ben de Tuzla'dan mesela hesaplıyorum. Yani İstanbul artı eksi 100 kilometre fark ediyor konumuna göre. Gideceğiniz yere göre. Keyifli olur.
Zontes grubu olarak tekrar söyleyeyim. Atamızın evini ziyaret edin. Gelelim. Bir gece konaklayalım. Tabii ki grup sürücünün belli kuralları olacak. Kuralları da harfiyen uyulacak. Buna bir de nabzı almış değil mi şimdi? X-Max katili falan diye böyle Instagram'da. Ya milletin işi gücü yok arkadaş. O sen onu geçmişsin, o seni geçmiş. Ya ne fark edecek? Adam gibi gidin işte yani. Keyfini sürün ya. Sürekli bizde şey var işte. Benim babam senin babanı döver muhabbeti. Hala ilkokuldan beri aynı mantıkla gidiyor. Yok benim motorum seni döver, benim arabam seni döver. Yok bu Honda, yok bu Yamaha, yok bu Zontes. Ya arkadaş hepsi teneke işte. Bugün var, belki bir saniye sonra olmayacaklar hayatınızda. Dolayısıyla keyfini sürün. Bak adam fıtı fıtı gidiyor. Biz de fıtı fıtı işte 110-115 gidiyoruz. Ne diye yarışacaksın adam? Derdin amacın ne? Burada şeridi kese kese geliyor. Adam burada arabayı şeritte tutamıyor. Araba kullanıyor ama. Evet, kameranın pili bitti. Onu değiştirdim. Bu arada şu gözdeki USB'de bağlıydı kamera pilleri. Çok kısa sürede şarj etmiş, doldurmuş pili yani. Bu kadar kısa sürede. Şöyle ben motoru bir yere bıraktım, istop ettim. Acaba o sırada hala şarj ediyor mu bilmiyorum. Orası kontağa bağlı mı yoksa devamlı mı açık? Bir deneyeceğim onu. Çünkü bu kadar sürede şarj etme ihtimali yok. Büyük ihtimalle kontağa bağlı değil orası. Orası sürekli elektrik veriyor. Burası kontağa bağlı, onu biliyorum. Ama oranın USB'sinin eğer sürekli elektrik verip şarj edebiliyorsa çok güzel bir özellik. Güzel akıl etmişler diyebilirim. Çünkü en azından bu tarz işte pillerinizi falan koyup motoru stop etseniz de, motorda olmasanız da size şarj etmiş, doldurmuş olacaktır. Bundan ilgili hiçbir yerde de bir şey okumadım. Böyle bir özelliği var mı yok mu diye. Bu arada Kumburgaz'ı geçtik. Bu arada yakıtımız 3 diş kaldı. Burada toplam 4, 8 diş var. Ama bu litre bazında hemen hemen kaça tekabül ediyor bilmiyorum. Onları zaman içerisinde öğreniriz. Yani totalde 8 diş var. Bu depo 16 litre ve her biri 2 litre mi tekabül ediyor? Yani şu an yaklaşık içinde 6 litre mi var? Bilmiyorum. 203 kilometre götüreceğini söylüyor ama ona da pek inanasım gelmiyor. Evden çıktığımızdan beri yaklaşık 260 kilometre olmuş. 260 kilometre de 4-5 diş yakmışız gözüküyor. Tabii çok sakin gelmedik yani. Biraz datadat geldik. Bu rüzgar da ortalama 4,5-5 litre yaktığını tahmin ediyorum. Hatta daha fazla bile olabilir. Bahsetmiştim, bakın şu an sürekli yüksek hızla gidiyorum ve hava çok sıcak, yaklaşık 34 derece falan. Ön lastiğimi ben soğukken 32 basıyorum. Şu an 34.7 PSI falan değerli gösteriyor. Arkaya da 36 basıyorum ben. O da şu an hatta 61 derece olmasına rağmen 41.5 derece, 41 PSI da gösteriyor. Bunlar bu sıcaklıkta seyir için gayet güzel değerler.
Zaten motor da çok hafif bir motor değil. Fabrika verisi 188 kilo. Islak mı kuru mu bilmiyorum onu. Ki tahminime göre kurudur. Yani bir 16 kiloda işte yakıt var. Biraz yağlar var. İşte tapkes, çanta, demir bilmem ne falan filan derken motor büyük ihtimalle ortalama 220-230 kilo falan ağırlığa gelecektir. Çok da hafif bir motor değil. Ama gene söyleyeyim, iyi ki almışım diyorum. Çok keyifli motor. Yani maxi scooter ne işime yarayacak falan diye böyle düşünüyordum. İşte ben şehir içinde İstanbul'da Tuzla'dan Kadıköy'e, Kadıköy'den Tuzla'ya giden ve scooter'ı başka bir sebep dolayısıyla kullanmayan, ki işte şehir dışı gezilerim için ya da uzun yol için başka bir motorum var. Kullanan bir adamdım. Dolayısıyla Fregia 150 benim ihtiyaçlarımı hayli fazlasıyla karşılıyordu o yol içerisinde. Ama bu motor ilk gördüğüm günden beri, yani ilk Türkiye'ye gelip 350'liklere, hatta motoruma da satılmaya başladı. O günden beri hep böyle bir göz aşinalığım mı diyeyim, gözlüğüm mü takılıyordu. Öyle de bende yani beni çekici bir şey oldu her zaman tasarımı. Ama şey diyordum o zamanlar, ya 350'ye ne gerek var, ben ne yapacağım 350'li, bu kadar büyük motoru ne yapacağım, ne işime yarayacak. Sonra gel gelelim artık bir de tabii Fregia ile 200 sene beraber olunca biraz da sıkılma eğilimle giriştik. Dolayısıyla onu böyle satıp işte bunu aldık. Hikayesi bu kadar. Tekrar söylüyorum, iyi ki almışım. Ya her bindiğim, her kullandığımda yüzüm tebessüm veriyor böyle, tabii göremiyorsunuz şu an ama. Evet, full range bir anda 150 kilometreye düştü. İki dişte 150 kilometre. Şu an çok dik bir yokuş çıkıyoruz. Tapa gaz 110'la tırmandırıyor ki bayağı da bir rüzgar var bu arada yani. Şöyle göstereyim elimden dolayı. Güzel bir şekilde tırmandırdı, çekti. Bu arada şu elcik korumalar çok güzel tasarlanmış, şu üstü falan filan. Elime hiç rüzgar gelmiyor. Yani yazlık eldiven var elimde, ancak elimi çıkartıp havalandırabiliyorum. Çok güzel koruyor. Kışın bayağı faydalı olacak bu. Elci kısıtmasını bir kere denedim, yani çalışıyor mu diye denedim. Ben Fregia'ya Çinçon mal bir şey takmıştım. Elci kısıtma. Tabii o no name olduğu için böyle açtığınız anda hani yok eli yanacakmış, işte şu güvenliği varmış falan filan, yok, böyle eli cayır cayır ısıtıyordu. Bu sanki biraz geç tepki veriyor. Yani açtım. Ya tabii bu sıcakta açtım ben yine. Sadece hani çalışıyor mu ikisi de diye kontrol amaçlı. Çalışıyor ama hani soğukta bakalım nasıl görev yapacak onu bilmiyorum. Ya dengesi çok güzel, bakar mısınız yani? Hani dedim
dedim ya bir mühendislik var diye. Yani çok düşük hızlarda muazzam dengesi var. Şey de çok güzel ayarlanmış. Gaz tepkisi, varyatörün kavraması böyle en ufak bir şeyde tepkinizde gaz koluyla ilgili ben buradayım diye hemen cevap veriyor. Dolayısıyla bu da motorun momentumunu öldürmeden çok düşük süratlerde dengenizi koruyabiliyor. Güvenebiliyorsunuz. Burada şoför değişikliği, oyuncu değişikliği var. Mesela ben burada şu an arabayla olsaydım ve Tuzla'ya evime gidiyor olsaydım yaklaşık olarak 4 saat hatta bazen 5 saat sürecekti. Biz bu yolu 1 saat olmadan almış olacağız. Scooter candır. Hele İstanbul için. Scooter candır hakikaten ya. Şimdi büyük CC'de bacaklarınız yanacak, motor fan açacak. Bak bunda hiçbir şey yok böyle. Oh pılır pılır tertemiz püfür püfür gidiyor. Motorun bir sıcaklığı yok sana vuran. Yağmur mağmur yağsa bacakların tertemiz, pislenmiyor. Büyük CC motorda yani normal motosiklette bacaklarımız yağmur yağdığında çamur içerisinde, su içerisinde. Bunda tertemiz gidiyorsun. Yani şu camı biraz daha yukarı kalkar yapsanız. Hani bu Çinçonlu abiler kendilerine göre yaptılar diyorum. Camı boyunu. Yok öyle bir şey olamaz. Bu Çinçoncular bu selede yatarlar, uyurlar. Hani bu sele benim için, benim fiziğimde olan bir kişi için bile büyük bir sele. Dolayısıyla bu camı işte niçin böyle yapmışlar bilmiyorum ya. Her güzelin bir eksiği vardır derler ya, işte bunda da birkaç tane var. Benim için 2 tane handikap. 1, cam çok kısa. 2, dış ısı göstergesi yok bu aletin. Gene söyleyeyim, çok konforlu ya. Yorulmadım deyince aklıma geldi. Gerçekten konforlu. Alayım mı almayayım mı diye tereddütte kaldım ama çünkü şeye kadar benzinci yok. Köprüyü geçeceğiz, TEM'e gireceğiz. Buradan alalım. Uyunu suyunu bilmiyorum. Bunu daha iyi yerlerde, daha şehir içinde test etmek faydalı olacak. Son bir yakıt kaldı. Zaten 92 kilometre falan diyor. Bayağı da büyük bir brezici yapmış bu arkadaşlar. Ne güzel, kocaman bir benzin istasyonu. Evet, benzinimizi aldık. Biz de biraz. Evet, benzinimizi aldık. Biz de biraz dinlendik. Soğuk bir şeyler tükettik. 300 kilometre yapmışız. 300 kilometre boyunca. Litre yakıt tüketmiş. Yani tahmin ettiğim gibi 4 litre civarı yakıyor. Tabi sürüşümüz biraz dadadat oldu. Yani çok sakin sürmedik.
120 ve üstünde sürdük genelde. İstanbul trafiğine girdik. Ne yazık ki artık İstanbul trafiği başladı. Artık sıkışık bıkışık bir şekilde emniyet şeridinden kendimizi Tuzla'ya eve doğru atacağız. Bir bahsetmediğimiz konu motor için neler düşünüyorum, neler yapmayı planlıyorum diye ya da neler yaptığım maddeleri vardı. Onları da şöyle üstünden yavaşça geçelim. Tekrar dediğim gibi cam boyu benim için yetersiz. 1.83'üm ve camı yüksek konuma aldığımda kaskta patlıyor rüzgar. Ve bu hem ses hem de konfor olarak beni çok fazla rahatsız ediyor. Bunun dışında lastiklerini değiştirdim. Söylemiştim. Pirelli Scooter Angel var üstlerinde artık. Lastiğin benim için kalitesi tartışmaya kapalıdır. Yani sıcak havada kullanıyorum. Beni kurtarır. İşte şöyle yavaş gidiyorum ben falan gibi maddelerin hepsi benim için tartışmaya kapalıdır. Çünkü lastik bir anlık lastiğin bir anlık bir hatası ya da size cevap vermemesi lastik fiyatından çok daha fazla şeylere maruz kalacaktır. Lastiğe vermiş olduğum para benim bir sigortam olarak kalacak her zaman için. Bunun için lastik konusu, hani üstünden gelen lastikler iyi şöyle böyle falan konusu benim için tartışmaya kapalıdır. Bu konuya girmeyeceğim. Bu tabii kişiden kişiye gene dediğim gibi tercih meselesi, risk yönetimine ya da risk algısına göre değişebilir. Aynalardan çok memnun olduğumu söylemiştim ama kör nokta için ben aynaları biraz açık kullanıyorum. Dolayısıyla tam şu an arkamı göremiyorum. Yani şöyle benim tam çizgimdeki arkamı göremiyorum. Onun için eğer kör nokta aynası uydurabilirsem ya da bir model bulup buna montajlayabilirsem bu aynaları biraz daha kapatıp tam arka çizgimi de görebilecek hale getirmek istiyorum. Çünkü tam arkamı görememek beni rahatsız ediyor. Şöyle tam arkanı görüp ne yapacaksınız dediğinizde ne yazık ki İstanbul trafiğinde motorlar seyrederken adam sizin tam arkanızda oluyor ve sizi görme şansınız yok. Hani hafif sağında olayım da adam beni aynasından görsün ya da hafif solunda olayım da adam beni aynasından görsün mantığı olmadığı için tam sizi böyle ip gibi takip ediyor ve adamın oradan varlığından haberiniz bile olmuyor. Onun için arkamı kontrol edebilmek için bir kör nokta aynası uydurmayı planlıyorum. Bahsettiğim gibi bu sol gözde olan USB şarjları benim için kullanılabilir değil. Yani ancak bir şey oraya koyup şarj etmem gerekecek.
Benim telefonu burada ya da ileride belki eğer bir navigasyon kiti olup çözebilirlerse bu motora, onunla beraber kullanmak için dışarıda bir USB şarjım olması gerekiyor. Bu kutunun içindeki, kutu demeyeyim de küçük torpido diyelim, onun içindeki USB yavaş şarj. Yani telefonu ancak stabil tutabiliyor. Hatta telefon uyarı bile veriyor. Çok yavaş şarj değil. Dolayısıyla şuraya AliExpress'ten quick şarj aldım. Orayı delip takmayı planlıyorum. Aynı şekilde onun simetrine de dış ısı göstergesini gösteren aynı formatlı, ikisi de yuvarlak böyle 28 mm ürünler aldım. Onları montajladığımda size bilgi veririm. Başka ne yapmayı düşünüyorum? Bir de bir sis farı düşünüyorum motor için. Akünün önünde olması hem montaj rahatlığı sağlayacak, ama alacağım sis farı marka, model nedir, nasıl bir şey yapacağım konusunda daha bir fikir sahibi değilim. Çok kaliteli bir sis farı da olmayacak, çok kalitesiz bir sis farı da olmayacak. İkincisi arka aydınlatma grubu için F1 çakar benim için olmazsa olmazlarımdan biri. Çünkü hiçbir motor bisikletin arka fren ve stop grubu görünür değil maalesef. Ve onun için bir çözüm üretip yapmayı düşünüyorum. Onun için de şu anda daha kafa yormadım. Dediğim gibi motor zaten çok yeni. Bugün 5. günü, tabii motorun 5. günü bende oldu. Sadece planladığım şeyler bunlar. Bunun dışında herhangi bir motorla ilgili bir eksiklik yok benim için. Grupta genelde ön farın çok aşağı gösterdiğini söylemişler. Gece sürüsü hiç yapmadım. Değerlendirme yapamam onunla ilgili. Gerçi onun da zaten ayarı var. Ayarını yapıyorsunuz, bitiyor. Çok yukarı almak da iyi bir şey değil. Bu sefer asfaltı da gece okuyamazsınız. O da ayrı bir handikap olur. Yani mümkün olduğunca gece sürmemek lazım. Yani sadece kışın işte E5'te aydınlatmalı bir yolda sürüyorum ben. Onun dışında gece zaten sürüş yapmıyorum. Biraz boğaza basalım değil mi? Sonra tekrar başlarız konuşmaya. Çamlıca gişelerine de geldik. Trafik çok yoğun bu arada. Her ne kadar İstanbul'da scooter can desek de artık ne yazık ki İstanbul'da bir motor trafiği de var. Yani emniyet şeritleri de motorla kaplı. Hani bu yollar nasıl arabalarla kaplıysa bütün emniyet şeritleri de maalesef motosikletlerle kaplı. Yazın İstanbul'da motor kullanmak beni çok yoruyor. Çünkü her tarafımı çok kontrol etmem gerekiyor. Size parantez içinde bir bilgi vereyim. Elektrikli araçların arkasından giderken elektrikli araçlar biliyorsunuz jenerasyon fren kullanıyorlar.
Dolayısıyla fren stopları yanmasa dahi ciddi şekilde hız kesebiliyorlar. Siz refleks olarak algıda fren stopu bekliyorsunuz ama öyle bir şey olmuyor. Dolayısıyla elektrikli araçlar arkasında 2 defa daha dikkatli olun. Her ne kadar kontrol ediyorum desen de ister istemez fren stopu arıyorsunuz. Bunun lastiği parçalandı. Bu motorda benim için çok büyük bir, ya benim için değil hepimiz için çok büyük bir handikap var. Bu da selenin anahtarsız açılmaması. Evet, düğmeye basıp açıyoruz. Muhteşem bir konfor. Fakat akü bitince biz orayı nasıl açacağız? Niçin? Niçin açma ihtiyacımız olacak akü bitince? Çünkü bir adet alyan anahtarına ihtiyacımız var. Yanlış hatırlamıyorsam 4 numara alyan. Senaryoyu şöyle canlandıralım. Bir tura çıktık. Herhangi bir sebepten dolayı akümüz bitti ve biz seleye ulaşamıyoruz. 4 alyan bulunabilir mi? 4 müydü? 6 mıydı hatırlamıyorum. Galiba 4'tü ön camı sökmek için. Bulunabilir. Çok fazla aramamız gerekecek. Bunun için seleyi açıyor olmamız bir avantajdı. Oradan en azından avadanlıktaki anahtarlara ulaşıp bir şekilde ön camı açıp aküye ulaşabilirdik. Burada bu arada bir şey var. Köpek. Ön cama ulaştıktan sonra da ön camı söktükten sonra da aküye ulaşıp en azından bir takviye ya da işte aküyü söküp yeni bir akü gibi bir çözüm üretip marş basabilirdik. Ya da şu an çoğu powerbank'li starter özelliği var zaten. Yanımızda varsa böyle hayat kurtarabilir. Fakat biz seleyi hiçbir şekilde açamadığımız için akü biterse ya 4 numara alyan işte arayıp duracağız. Bulursak şansımıza, bulamazsak aramaya devam edip süre gitgide uzayacak ve sıkıntılı bir hale gelecek. Onun için şu gözlerden kilitli olmayana, sol göz kilitli çünkü, kilitli olmayana 4 ya da 6 numarasını hatırlamıyorum. Bakarsınız. Alyan koymakta fayda var. Hayat kurtarır. Hatta şu an işte dediğim gibi powerbanklerde jump starter özelliği var. Onlardan da alıp tura gittiğinizde bu kilitli olmayan göze koymakta fayda olacaktır. Böyle saçma sapan yerlerde akü bitebiliyor. Hiç güvenmeyin sağlıklı akü diye. Bir bakmışsınız tık diye gitmiş. Ulu orta kalırsınız. O gün eziyete dönüşür. Evet, E5'e de bağlanalım artık. Bu arada ikinci bir bilgi size. Tuzla'da bildiğiniz gibi tersaneler çok fazla. Ve tersane bölgesi. Dolayısıyla bu tersanelerin hepsi raspa yapıyor. Ve bu raspanın tozu ne yazık ki asfaltın üstünde. Tuzla'nın asfalt kalitesi bundan dolayı zaten Tuzla'nın ilçe olarak, İstanbul ilçeleri olarak belki en kötü asfalt kalitesine sahip. Neyse, evimize yaklaştık. Daha çok fazla yol yapabilirim ben bu motorla. Tekrar söyleyeyim. Sıkıldınız belki ama gerçekten çok konforlu. Yani
Hani hava çok sıcak şu an. 30 derecenin üstü. 32-34 dereceler belki. Yani sürekli gittiğim için bir sıcaklık hissiyatı almıyorum. Motor zaten yok işte. Scooter'ın en büyük avantajlarından biri. Motorun sıcağı. Sizinle bir bağlantısı yok. Ben kendi hissiyatlarımı paylaştım sizinle. Dediğim gibi bunlar benim hissiyatım. Başkaları için daha değişik şeyler duyabilirsiniz, hissiyatları. Ya da siz alırsınız, daha değişik hislerden bahsedersiniz. Bu kişiden kişiye çok fazla göreceli olacaktır illaki. Ben son derece amatörce çektim. Bunu daha önce de söylemiştim size. Benim böyle profesyonel olma gibi ya da bu iş için çok fazla vakit ayırabilecek bir vaktim ve zamanım yok. İşte ileriye dönük çocuklarımız, belki torunlar için de bir hatıra olur. Belki çok yaşlanınca biz de arada açar izleriz keyifle. Bunları yapmışız diye. Sonuç olarak YouTube'da koyduğumuz her şey kaybolmayacak. En azından tanıdıklarımız için kaybolmayacak birer hatıra olacak. Gelecek nesiller için. Konuşmalarım çok akıcı değil. Çünkü herhangi bir tekst üzerinde yazarak ya da hazırlık yaparak bir video çekmedim. Tamamen doğaçlama, aklıma ne geldiyse doğal olarak anlattım size. Belki arada kelimeleri yuttum. Belki konudan konuya geçtim. Kafanızı biraz şişirdim ama işte benim hissiyatlarım bu kadar. Sizinkiler daha farklı olacaktır. En azından alacaklar için belki ufak tefek bir fikir vermiş olduk. Evet, evimize kazasız belasız geldik. 350 kilometre bir yol bitirdik. 350 kilometre boyunca bize Zontes eşlik etti, taşıdı. Hiçbir sorun yaşatmadı. Konforu da gayet yerindeydi. Bir 350 kilometre daha teker çok rahat çevirebilecek dinçlikteyim. Rodaj bakımımıza kadar kaldı. 360 kilometre kalmış. Bir rodaj bakımında video ile çekeriz. Neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz. Onları da sizinle paylaşırız. Herhalde bu önümüzdeki cuma bir yurt dışı seyahatim var. Ondan yani 2 hafta sonra falan sizinle bir video paylaşmış olurum. Bakımla ilgili. Belki evde ya da kendi imkanlarıyla bakım yapacak olan kişilere bir fikir vermiş oluruz. Şöyle çok gözle büyütülecek bir konu değil. Dediğim gibi varyatörü 11'den önce açmayı planlamıyorum. Eğer bir işte titreşim ya da performans düşüklüğü olmadığı sürece 10.000'den önce açmayacağım varyatörü. Onun için de ayrı bir video çekeriz. Görüşmek üzere dileyelim. Bir kusurumuz olduysa affola. Herkesin tekeri düz bassın. Herkese kazasız belasız sürüşler. Görüşmek üzere. Burada kapatalım.